Bir bu eksikledik ve Helsinki'ye geldik. Şu anda üstümüzden duman çıkıyor. Helsinki'ye gelmişken seninle de geçeyim derseniz somon çorbası aldık. Onu deneyeceğim. Üzerinden duman çıkıyor. Regatta isimli kafeye geldik. Neredeyiz Gizem? Helsinki'deyiz. Helsinki Havalimanı'ndan şehir merkezine doğru gidiyoruz. Burada birkaç tane opsiyon var. Otobüsle gidebilirsiniz, trenle gidebilirsiniz. Trenle daha kısa sürdüğünü okumuştuk. O yüzden biz de treni deneyeceğiz. Şimdi trene doğru ilerliyoruz. Zaten hemen çıkışta, havalimanı çıkışında tabelaları takip ederek treni de kolayca bulabilirsiniz. Trene böyle kolayca gidebiliyorsunuz. Hemen şuradan da kalkış dakikaları yazıyor zaten. Neredeyse 8 dakikada bir var. Direkt şehir merkezine gidiyor. Bilet aldık 11 euro. Normalde sadece Helsinki merkeze gitmek isterseniz 4,10 euro. Yani birazcık pahalıya geliyor. Bu tren bileti hem trene binebiliyorsunuz bu biletle hem de diğer metro ya da tramvayları da kullanabiliyorsunuz. Biraz daha mantıklı geliyor. Bir de hava çok soğuk. Vize konularına gelecek olursa Finlandiya Avrupa Birliği ülkesi ve Schengen vizesi geçiyor. Dolayısıyla daha önceden başka bir ülkeden multi bir Schengen vizeniz varsa onu kullanabiliyorsunuz. Günlük bilet aldığınız zaman üzerinde tarih ve saat yazıyor böyle. Dolayısıyla o tarih ve saate kadar geçerli oluyor bilet. Herhangi bir yere valide etmenize gerek yok ama eğer tek bir bilet alırsanız kapıların yanında turuncu makineler var. Onun içerisine sokup o bileti valide etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde geçersiz oluyor, ceza yersiniz. Gece burada konaklayacağız. Burası bir hostel, ortak banyolu. Şu an saat herhalde 6.30-7 civarı ama zifiri karanlık, yani biraz erken kararıyormuş burada hava. Karların içinde geziyoruz. Sıcaklık da herhalde -3 derece falan. Yani bayağı bir şal, eldiven, bot, kaç çift çorap falan giydik, öyle dolanıyoruz. Bayağı bir soğuk hava. Ünlü Helsinki Katedrali'nin önüne geldik. Buraya Christmas marketi de kuruyorlar yavaş yavaş. Yarın falan açılacak muhtemelen. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Helsinki'ye gelmişken Tallinn'e de geçeyim derseniz buradan 2 saat sürüyor. Ama farklı farklı kruz firmaları var. Bunlardan bir tanesi Viking Line. Viking Line hemen Eurostar'da kalacaksanız bunun dibinde ama mesela biz Tallink'de aldık. Tallink biraz daha ucuzdu. Bu birazcık daha uzak. Yürüyerek 50 dakika bir mesafeti var. Yarın sabah tramvayla gideceğiz. Hani kruzü aldıysanız mutlaka terminaline dikkat edin. Kaçırabilirsiniz aksi halde. Bu Suomenlinna diye yazılıyor sanırım. Oraya gideceğiz. Bu toplu taşıma için aldığınız günlük biletler burada da geçerli. Yani aslında bizim şehir hatları vapuru gibi. Dolayısıyla burada da kullanabiliyorsunuz o aldığınız günlük biletleri. Bu gördüğünüz dönme dolabın hemen yanında zaten bir vapur iskelesi gibi bir yer var. Buradan kalkıyor ve 15 dakikalık yaklaşık bir yol, yani çok uzun süren bir şey değil. Eğer günlük bilet almazsanız da fiyatı 2,80 euro. Bu şekilde de tekli bilet alarak da bunları kullanabiliyorsunuz. Şöyle küçük içerisi. Bir kabin burada var, bir de diğer tarafta var. Çok büyük bir vapur değil zaten. Ama en önemlisi içi sıcacık ya. Çok üşüyoruz çünkü burada. Bayağı bir soğuk hava. Hava burada erken karardığı için şimdi çok karanlık oldu tabii. Bu Suomenlinna Kalesi'nin olduğu tarafı bulmaya çalışıyoruz ama ne kadar çekebiliriz bakalım. Çünkü çok fazla ışık yok etrafta. Ve hava şu an saat 5 olmasına rağmen zifiri karanlık yani. Ya ilginç bir şey daha var bu adada. Karlı olmasına rağmen bisiklet sürüyorlar. Yani yerler buzlu ama bisikletle gezebiliyorlar. Şu anda Suomenlinna adasındayız. İnşallah doğru telaffuz ediyorumdur. Bu adaya da ismini veren aslında arkamda bulunduğu kale. Kaleyi çok görüyor musunuz bilmiyorum açıkçası. Karanlık olduğu için çok gözükmüyor. Işıklandırılması da çok iyi değil buranın. UNESCO Miras Listesi'nde buraya gelmek isterseniz yine ziyaret edebilirsiniz. Bir 15 dakikaya falan geliyor feribot buraya.
diye bir restorana geldik. Hemen limanın orada burası. Biz 12 euroya somon çorbası söyledik. Burada somon çorbası bayağı bir ünlü Helsinki'de. Hem de burger söyledik. Burası birazcık hani steak restoranı çünkü. Bakalım nasıl gelecek. Sarımsaklı tereyağı gibi bir şey getirdiler. Tadı bayağı lezzetli. Somon çorbası aldık. Bir onu deneyeceğim. Ya dereotu kokusu bayağı baskın geliyor. Bayağı güzel ya. Bayağı lezzetli. Besleyici ve sağlıklı. Aynen. Dereotu dediğim gibi yani balık kokusunu falan bayağı bastırmış. Yani böyle balık falan kokmuyor yani çorba. Bayağı lezzetli. Burada yaşayan insanlar çok fazla kahve tüketiyormuş. Kahveleri gayet güzel. Biz bir tanesini deneme fırsatı bulduk şimdi. Fiyatlar 3,70 civarlarında bu arada. Finlandiya'da suya para vermenize gerek yok. Burada da yazdığı üzere. Çeşme suları Finlandiya'daki çoğu şişe sudan daha sağlıklı. O yüzden böyle tuvalete bile bunu yazmışlar. Tuvalette bile su doldurup içebiliyorsunuz. O yüzden boşa suya para vermenize gerek yok. Şu anda sabah 6. Asla güneş göremedik. Geldiğimizden beri hep karanlık. Burası da Helsinki'deki ünlü Rock Church. Burası hala ibadete açık fakat aynı zamanda da konser alanı olarak da kullanılıyor. İçerisinde piyano ve falan var. Buraya giriş ücretli 5 euro gibi bir ücreti var. Burayı ilk 1930 yılında tasarlıyorlar. Daha sonra tabii maddi sebeplerden ötürü yapımına başlanamıyor. Fakat 1969 yılında tamamlanıyor ama tasarlanandan daha küçük bir şekilde. Kayaların arasına oyma bir şekilde bir kilise inşa ediyorlar. Regatta isimli kafeye geldik. Böyle şirin tatlı bir balıkçı kasabası gibi bir kafe. İçerisinde bir takım yiyecekler satılıyor. İşte burada ateş var ve ateşte kendiniz pişirebiliyorsunuz. Onun dışında zaten sıcak içecekleri vesaire var. Biraz şehir merkezinin dışında ama güzel tatlı bir kafe. İçeride kahve alabiliyorsunuz. Onun dışında cinnamon bun dedikleri tarçınlı bir çörek var. Oldukça lezzetli. Farklı farklı tatlılar var. İsterseniz kendiniz içeriden sosis satın alıp burada kızartabiliyorsunuz da ateş var. Ateşin başında sosis de kızartabiliyorsunuz. Oldukça keyifli bir yer. Fotoğraf çekilmek için vesaire de güzel. Alyaz sauna ve havuzlarına geldik. Burada görmüş olduğunuz tahta kabinler sauna. Onun dışında 2 tane de havuz bulunuyor. Bir tanesi ısıtılmış havuz şu arkadaki. Bir tanesi de deniz suyuyla doldurulmuş havuz. Yani saunadan çıkıp soğuk suya atlayabiliyorsunuz. Ya da direkt yani 27 derece civarında sanırım o havuza girebiliyorsunuz. Ya da kar havuzu da var direkt. Bakalım nasıl bir deneyim olacak göreceğiz. Burası sıcak havuz. Burada isterseniz karda yuvarlanabiliyorsunuz sauna sonrası. Deniz seviyesiyle aynı derecede bir su. Kaç derece olduğu da yazıyor ama göremedim şu an. Soğuk yer burası. Şu anda üstümüzden duman çıkıyor. Saunadan çıktık. Burası deniz suyu sıcaklığında ama buna girecek cesaretim şu an yok senin. Asla yok. Şimdi ısıtılmış havuza doğru gidiyoruz ama ben o kadar üşümüyorum şu an bu arada. Yani ben de üşümüyorum ama Dışarısı eksi 3 derece. Böyle her yer kar. Kar havuzunda yuvarlanalım. ben de tam olarak kar havuzunda yuvarlanmak istiyordum. Şu üzerinden duman çıkan havuza gireceğiz şimdi. Bu havuz 27 derece falan galiba.
Evet Cem. Anladım. Donuyorum şu an. Şimdi girdikten sonra burada unisex, arkamdaki unisex kabin, arkada erkek, diğerde kadın. Daha sonra buradan saunadan çıktıktan sonra hemen şu arkamdaki havuzlara girebiliyorsunuz. Bir tanesi -1 derece, diğeri de 27 derece civarında. Oradan koşarak gelmeniz lazım çünkü gerçekten çok soğuk. Şu yerdeki petler aslında ısıtmalı petler. Hani orada kayıp düşmezsiniz ama ne kadar ısıtıyor bilmiyorum. Yani ben havuza ayağımı sokup geri çıktım. Cem zaten hem -1'e hem de diğerine girdi. Bu arada bu arkamdaki saunaların dışında burada soyunma kabinleri var. Bir de şu arkamdaki yerde de, restoranın hemen üstünde de sauna var yani orada da. Bu kabinlerdekiler biraz küçük, maksimum 8 kişiye kadar alıyor. Birazcık kuyruk beklemeniz gerekiyor. Ama arkamdakinde daha büyük bir sauna varmış. Bir de oraya bakacağız. Ama biz zaten çoktan geldik. Bu arada bunlar zaten sabah genelde sauna yapıp dışarıya çıkıyorlar. Mesela şu anda sauna yaptık. Dışarıya çıktım, daha az üşüyorum. Hani bir faydası var ama -1'lik bir suya girmem yani. Şu görmüş olduğunuz havuza zaten girdim. Bu havuz bayağı soğuk, yani deniz suyunu direkt basıyorlar. Tuzlu bir su. Saunadan sonra direkt giriyorsunuz şok havuzu olarak. Onun dışında ileride bir tane daha havuz var. Onu da çektik zaten. O havuzda yani ortalama sıcaklıkta diyeyim. Hani 25-26 falan ama tabii bir süre sonra havanın soğuk etkisiyle bayağı soğuklaşmaya başlıyor da. Buhar çıktığına bakmayın. Soğuk su yani. Denedim, onayladım. Çok soğuk değil ama sıcak da değil yani. Hani böyle buharlı Evet, gözüküyor. yani böyle... böyle kaynar suymuş gibi gözüküyor ama asla değil. Yani termal havuzdaki gibi bir sıcak su beklemeyin. Yani ne kadar ısıtsalar da zaten hava şu an -2, -3 derece falan. O yüzden hani ne kadar ısıtabilirler açık havadaki bir havuzu. Ama saunadaki sıcaklığın etkisiyle tabii hani bir süre girebiliyorsunuz en azından. Onun dışında bu Finnish style sauna aslında çıplak sauna oluyor. Yani Finliler kadın erkek ayrı oluyor saunalar fakat çıplak giriyorlar. Ama burada karışık da var ve çıplak girmiyor insanlar, mayoyla giyiyorlar. Yani istediğinizi tercih edebiliyorsunuz. Böyle şehrin ortasında gayet güzel bir yer. Giriş fiyatı da 18 euroydu. Bu arada havlunuzu almayı unutmayın yanınıza çünkü içeride girişte havlu vermiyorlar. Kiralamak için ise 8,5 euro civarı bir ücret ödemeniz gerekiyor. O yüzden havlunuzu yanınızda getirmeyi unutmayın. Şu anda dönüyoruz artık havalimanına. Yine tren istasyonundan havalimanına trenle direkt gidebilirsiniz. Bir 30 dakika falan sürüyormuş yaklaşık. Tren herhalde bir 10 dakikada bir falan var. Yani çok sıklıkla var. Treni tercih edebilirsiniz. Otobüs de var ama otobüs biraz uzun sürüyor ve karlı olduğu için hava, dışarısını görüyorsunuz, uzun sürebilir. O yüzden tren daha mantıklı. Yani biz genelde Avrupa'ya seyahat ediyorduk. Hani şimdi İskandinav ülkelerinden bir tanesine geldik. Burası birazcık daha farklı tabii Avrupa'ya göre. Soğuk da. Gelecekseniz bu taraflara hani mümkün oldukça en fazla, en kalın kıyafetlerinizi getirin. Çok soğuk gerçekten. Hani sauna falan birazcık kurtarıyor tabii ama genel olarak soğuk. Yani şurada 6 yazmasa buna bir asansör olduğunu anlamayacaktık. Buzdolabı kapağı gibi açıyorsunuz. Biniyorsunuz asansöre.